güzel. Güzel. Ama fiyat çok yüksek Kopyalı. ya. Öyle mi? Abone olun. Like atın. Niye izin vermedim, ben yıkacaktım. Israr etmediğin için olabilir mi? İçeriye mi girdi? İsmet içeride mi? Ana, buraya girmiş ya bu. Burası senin evin mi? Nerede o? Gel. Baksana nereye Şuna çıkmış. bak ya, gel. Gel. Ne yapıyorsun sen orada? Gel. Gel. Yaş mama vereceğim, gel. Gel taşın üzerine vereyim. Oh, afiyet olsun. Ah. Ye. İçeride ne işi var acaba? Değil mi? Orada çöp var mı? Çöp mü? Bu değil mi? Çöp ön tarafta. Bir tane daha kedi var şurada, siyah, gelir sonra da veririz. He. Nasıl yer? Ya harika. Güzel değil mi? Evet. Sen hazırlığa başladın mı, kahvaltı hazırlığına? Yo, evdekileri getirdim poşeti de nerede yapacağız kahvaltıyı? Sahilde. Hayır menemen yapacağız ya. Ha, menemeni burada pişirirsin. Tamam. Burada bir tane küçük tüp var, o ne? Onun kafasını evde unuttum. Evet, tamam. Ne yapalım? Ben menemeni hazırlayayım. Ben masayı kurayım dışarıya. Tamam. Orada yapalım. Güneşin altında rahatsız olmayız herhalde. Bir bakayım, ben gözden geçiririm. O masa gölgede bulurum. Gölgede serin ama güneşte sıcak. Güneş rahatsız eder. Ben bir bakıp geleyim. Bir tane var ama uzakta o ağaç. Burada yapalım. Burada yapalım, o zaman sahil tarafında gölge bir yerde Denize de kahve gireceğiz keyfi o zaman. yaparız. Kahve keyfi. Hemen denize girelim. Yazın bu kadar denize girmedim. Evet. Bir hadi bakalım, sen hazırlığını yap. Tamam. Ben hazırlanıyorum, soyunuyorum. Ama acayip acıktım ben ha. Ben de acıktım. Çok acıktım. Saat kaç? 11-12 var. 12'ye geliyordur. Gözüm yandı. Masamız çok güzel yerde. Denizde sıfır restoranla ayırdın gene bana. Gene yani var ya. Bu paraları şu restoranlarda harcıyorsun ya Servet. Kesin denize sıfırdır. Denize sıfır demeyelim de denize karşı. Ben sana diyorum gerek yok. Benim için bu kadar masraf yapma.
Evde de yaparız kahvaltı. Hayır karıcığım, hayır karıcığım. Gözüm yandı bu arada. Anam gözüm. Oh, zeytinyağına bak be. Şöyle bol yapalım da. Kalan zeytinyağı ne yapıyoruz? Elimize. Gözüm yandı. Biraz fazla büyük oldu. Ne kokmuştur şimdi soğana. Çayımız var mıydı bizde? Hemen çayı koyalım da. Bak siyah kedi gelmiş, ona vereyim. Ön taraftaydı değil mi o? Evet. Gel. Gel pis 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 pis. Gel sana da mama var. İsmet Garfield geldi. Gel. Gel buraya. Gel. Ne yapıyorsun sen burada? Kalkıyoruz. Ne? Seni yiyeceğin bir şey değil o. Kamera o. Ne? Doymadın mı sen? O senin yiyeceğin şeyden değil. Köpek maması o. İçeride onu. Bu Seda kısırlaştırılmış. Tabii onu erkek zannettim. Yani erkek de olabilir. Bilmiyorum da kulağı kesik çünkü. Kulağı kesik olunca kısırlaştırılmış oluyor. Ben çağıracağım, şimdi gelecek o. Bak şimdi çağıracağım, gelecek hemen. Geliyor. Bak nasıl geliyor. Evet. Ne yapıyorsunuz? Ona verdim ben. Kedi burada ne arıyor? Gel buraya gel. O tarafa gitti. İki tane yeter değil mi? Yeterli. Sen çıkınca üzerine ceket al. Serinlik var yani, hafif esinti oluyor ya.
Biraz güneş, biraz gölgedeyiz biz. Masamız. Ona göre üşütmeni istemem. İsmet sen de montunu giy gel annem dışarıya. Seversin böyle ortamları. Sen ne diyorsun ya? Beni lüks mekana getirmişsin. Sevmem mi? Hangi kadın sevmez? En pahalı restoranda beni kahvaltıya getirdin. Nereden baksan kişi başı 2000-3000 lira vardır. Şımarmak yoktu pardon. Yürüyüş yolu çok güzel görünüyor Seda. Evet, şu anda bir tezdeyiz değil mi? Söyledim nerede olduğumuzu, söylemeyeceksin galiba. Merak edin diye. Başlıkta zaten bir tez yazacak. Belki bir tezden 2 saniyelik görüntüyü gösterip yapıyorlar ya öyle. Bodrum'da izleyip Bodrum'la ilgili içerik yok ama... Var öyle Bodrum izledim ben Bodrum'la alakalı. Bodrum'a gittim diye. Evet. Ama sadece çekimlerde otelde geçiyor. Yani Bodrum'la ilgili görüntü yok. Hı. Çok komik Mesela ya. öyle çok paylaşımlar var Bodrum'la alakalı. Evet. Bodrum'da muhteşem bir tatil geçirdim diye. Ama gerçekten ama şey yani otel konforunda güzel yani oteller Tamam, hiç falan mi dışarıya çıkmadı? Hiç Hiç çıkmadı. Bodrum dışına çıkmıyorlar. çıkmamıştır. Çünkü otelin konforu gerçekten Seda güzel havuzu, denizi yani denize sıfır. Otel 5 yıldızlı otel Akyarlar tarafında. Şeye görüyor Yunan adalarını görüyor. Yunan adalarına bakar. Otele geldin desin. Yani. Yunan adaları manzaralı. 10 yıldızlı oteldeyim desin. Muhteşem görünüyor. Harika. Acıktım ya. Evet. Daha da bir güzel görünüyor. Ben mi o mu? Hadi anneciğim. İsmet. Çıkıyoruz. Montunu al. Ben de rüzgarlığımı alayım. Evet, ben ne alayım? Bardak getireyim. Ben su alacağım. Oradan devam et. Oradan niye geçiyorsun? Geç buradan. Sağa doğru. Masamız orada. Gördüm. Abi güneşten bayağı uzaklaşmışsınız ya. Evet orası gölgeydi ama olmazsa güneşe de çekebiliriz üşümemek için. Yok yani böyle değil. Hı. Masadan ayrılma. Çünkü bunlara kediler gelir. Şöyle koydum sen masada oturursun tamam mı? Ben de masayı düzenliyorum şu an. Haydi. Oo İsmet. Harika yürümüş. Lamba lamba. Ama düşük. Bırak düşsün. Alırız. Mücadelem onun için. Ben daha yukarıya kaldırıp geçirdim de. Neyse. Kazandım. Oo sıcacık. Evet giy bunu. Gel. Güneşe çekelim de öyle olmaz. Ben kaldıracağım Seda. Yerimizi değiştirdik. Göl kenarı. Evet. Burası Dere İsmet. İçinde bir sürü balık var. Ağacın altı soğukmuş değil mi Seda? Evet burası çok güzel ama değil mi İsmet? Evet.
Hadi bakalım. İşte yukarıda koyuyor. Benim canım çaycı. Çaycı seni. Çaycı. Çaycı usta. Ne yapıyorsun? Kara kedi. Misafir. Şu yandaki kulübeler mi? O tuvalet olabilir. Burada surf falan yapıyorlar ya, kürek çekiyorlar ya. Ha, evet. Onların duş yeri ve tuvaleti olabilir. Soyunma alanı. Evet. Nasıl bir şey? Sadece bir tamam ama o tarzı var. Benim anlatma olayı kanunları. Burada diyor eğer diyor temizlemezseniz diyor, herhangi bir diyor hayvanı bile kaysa düşse diyor o hayvanın masrafları bize kesiliyor diyor. İşte o yüzden uzak olacak ama tek başına olacaksın. Etrafında hani etrafında olsun insan da şey anlamında apartman çok sıkıntı yani. Apartman Evet, sohbet, muhabbet. Apartmanda yaşamak sıkıntı değil mi? Sıkıntılı. bir apartmanda yaşayan vatandaşı görüyorsunuz. Çok da değil aslında. Bir de müstakilde yaşayan, hatta seyyar müstakilde yaşayan insanın gülücüklerini görüyorsun. Birisi haince bir gülüş, birisi de Veresiye satan. Evde. evde, bazen de karavanda değil mi? Evet. Okulun nerede? Deniz kenarında. Evet, deniz kenarında. Yani öyle bir hayatın var ki bu nedir kardeş ya? Hangi yerde oturuyordunuz? Hatırlamıyor musun sen bizim nerede oturduğumuzu? He doğru, bizim tam altında. Yani oradaydık. Yok hayır şey olarak yaşam olarak ya Bodrum'da olmak çoğu kişi için ayrıcalık ama sen anlamıyorsun bunu. ya bir tane biri şu anda yurt dışında hangi ülke olduğunu unuttum yazmış YouTube'a. Değirmenlerin oradaki Bodrum Resort'ta çalışmış. 2 yıl çalışmış. Diyor ki akşamları iş çıkışında değirmenlere giderdim. Oradan işte güneşin batışını, o denizden gelen hani o iyot kokusunu alırdım diyor. Ama siz diyor onu anlamazsınız diyor. Hep orada yaşadığınız için diyor o güzelliği göremezsiniz diyor. Doğru doğru. Söyle anneciğim. Ülke Almanya hatırlamıyorum neresi olduğunu dedim ya. Bir cappuccino istiyorum. Kapıya getirdik çocuğa bir kahve ısmarlamıyor. Hani dayına bir şeyler ikram eder insan ya. Hadi bana bir şeyler ikram et bakayım. Çay. Kahve istiyorum senden. Türk kahvesi ama sade olsun ve duble. Vay 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 vay. Duble. Diyeceksin ki bak hemen şurada kartta var çay kahve. Evet abi. Olayı hemen oraya göndereceğim. Konvoy geçiyor. Bak kış var ya orası. Oo bak 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 bak. Kefalde mi bunlar? Hı. Peynir attım bak peynire ulaşamadılar. Duble. Kıyıya şey olan bu sondaki. Torba. Yok. Torba değil. Mesela burası bir koy aslında. Bak böyle büyük bir koy. Evet, şimdi bir kahve faslı. Kahveden sonra da etrafı keşfe gideceğiz. Mete geldi. Belki Evet. Mete de gelir bizle. Bu vitesle yürümek çok keyifli Seda. Bayağı da bir uzun bir şey var, yürüyüş bandı var. Hem görsellik olarak da hem bir de havasıyla çok güzel. Değil mi? Ya ben keyif alıyorum buraya geldiğim zaman.
ayrı bir ruhu var buranın. Güzel. Yani birçok yere benzemiyor. O hissi veriyor. Bir de dikkat edersen Seda böyle suyu çok sakin, durgun. Durgun. Sığ bir suyu var burasının. Durgun, bayağı durgun. Girecektik işte denize. Tabii Çok burada sığ diye giremedik. denize girmek için bayağı bir yol kat etmeniz lazım. Ama belli yerleri öyle değil. Bazı yerler Seda hemen 20 adım sonra giriyorsun. Ama bazı yerlere bir 100 adım atman lazım yani. Bayağı gidiyorsun. Tabanı kum. Çoğunluğu kum. Belli yerler böyle çok az taşlık ama kıyıları olduğu gibi kumluk. Sen bugün bir tezi tanıtacağız diye mi denize girmek istemedin? Ya denize girmek istersek gireriz. Hiç belli olmaz. Biliyorsun böyle her şey plansız ilerliyor. Spontane. Bugün ikinci kahvemiz değil mi? Evet. En çok 3 tane içiyoruz değil mi? Evet. Sabah, öğle, akşam. Yani. Ben gidiyorum. Bay bay. Geliyorum Kahve ben soğuk. de. Ayakkabıları giyseydin ya. Bu ne böyle? Metehan Bey geliyor kahveniz. Yan masadan. Yürüyebilirsem. Metehan yardıma gel. Yok yok. Oradan buraya soğutmamak için uğraşıyorum. Evet, davul olan senin. Seç beğen hangisini. Şu büyük. Teşekkürler. Yine bekleriz. Sizin 150 lira. Mete nasıl sahili kapattım. Evet yani. Çok masraf yapmışsındır. Evet Vay. ben de aynı şeyi söyledim sabah. Kredi mi çektin? Mete kredi çektim. Sahili kiraladım. Felaketsin ya. Sahile çöktüm yani. Yanında Bir de yatın olta neler yaparsın ya. Bir koyu kapatırsın. İplerle bağlar her yerden. İsmet sahil aldım ya, yanına bir tane de köpek hediye ettiler bak. Evet. Oh, bak soğumamış. Misafir. Misafir. Şöyle Ay, bir kahve şey keyfinizi yapalım arkadaşlar. Afiyet olsun. Burada niye soğusun ki hemen? Hayır şey mantıksız ya o zaman. Kimse kahveye gitmesin kafeye. Yani. Değil mi? Düşünsene gelene kadar soğuyor. Bu kadar soğur yani. Ama biraz böyle bir sakinlemiş değil mi? Rüzgar vardı ya hafif. Güzel ya. Bence mükemmel. Yani Evet. Evet. bizim Harika. orası çok şeydi. O gün denize girdiğimiz havayla alakası yok bir kere. O gün var ya, fırtına bir yandan, yağmur bir yandan. İzledin mi o videoyu? Dünküne. Dünkünü. Az biraz izledim. İşte ya ileride Abi ne, ben işimi yapıyorum, beğeniyorum, yorum yapıyorum. ileride büyüdüğümüz zaman tanımayacağımız bir kişi daha. Kanalım büyüdüğü zaman sen kimsin Metehan? Çıkartalım. Benim ekran sürem 30 saniyelik Reels için. Değil mi? O kadar. Mete sen kendi videonu da izlemiyorsundur. Kendi videolarını izledin mi? İzlediğim oldu ya. O zaman ben şu an valla bayağı Yoğun. yoğun ders çalışıyorum. Ne güzel işte. İngilizce, Rusça ders çalışıyorum çünkü Bizi kurtaracak. çalışmaya gideceğim ya. Dil primleri iyi yani. Eğer şey alırsam dil primi yüksek alacağım. O yüzden biraz dile... Hadi bakalım. Arkandayız.
şeye giriyor işte. Destinasyon merkezlerinden bir tanesi oluyor yani. Gezilebilir yer. O yani. Destinasyon biter. Evet, şu anda bir tesis halinde yürüyoruz ha. Burası Türkiye'nin en uzun sahili değil mi Giç? Öyle bir şey yok değil mi? Yok, hayır. Hayır. En kısa olabilir. Hop bitti. Gidecek yer abla. Destinasyon gidecek yer. Abla hangisi bizimdi? Şu taraftık, alt tarafa mı? Alt taraf. Evet. Üst tarafa bakıyoruz. Şöyle. Bunlar muhtemelen rezidans. Bence iş merkezi. Rezidans otel. İş merkezi. Hayır. Bence iş merkezi değil. Peki şimdi bu denizlerin sahili mi olacak? Nereden sahipleri? Ya buraya gelmek, koymak yasak. Biz akşam geldiğimizde yazdı. Değil mi? Öyle bir yürüyüş yapmıştık ama çekim yapmamıştım. Ben burayı yanlış hatırlamıyorsam Temmuz ayı mıydı? Anne kötü olmuş. Anne kötü olmuş. Yıldırım abi. Gözleri çok farklı değil mi? Beyaz şey gibi. Evet. Değişik bir gözleri var. Şu anda kış olduğu için mekanların hepsi kapalı. İşte formumu koruduğum yer burası. Bir de burası sayesinde biz ürünü geliştirdik. En son ne zaman kullanıldı acaba bunlar? İlkokulda gelseydik biz burada kahvaltı yapmıştık ilkokul arkadaşlarımla. Spor mu yapacaksın? İyi hadi yap bakalım. Aferin. İsmet biraz spor yapacakmış. İyi olmasın. Şimdi en sevdiğim den biraz bacaklarım şey görünüyor, esnetik. Şurada ileride bir kişi denize giriyor. Suyu vereyim. Suyunu vereyim babacığım. Terk edilmiş mekanlar. Ve aynı zamanda bir yandan da inşaat devam ediyor. Tadilatlar devam ediyor. Bir yerde de zaten sezon açılacak haliyle. Böyle hani sezon bitince terk edilir ya. Toplayıp giderler ya. Onlar gibi olmuşlar. Ya terk edilmiş gidilmiş bir yer yani. Yerde bir tatlı bir şey olsa tatlı yiyelim. Yiyelim. Mesela Ye- koca bodrum yerine koca. Aynen evet aynen öyle. Babanın mesela koca bodrumu diyorlar babana. Ya tabii yani şu anda baktığın zaman aslında hani Ocak bitmiş diyelim. Tabii. Ocağın ortasındayız. Geriye Şubat kaldı. Şubat da zaten çok kısa geçiyor. Mart'ın gelmesiyle böyle sezon başlayacak. Sezon başlamaz canım. Nereye başlıyor mu? Yani şöyle böyle tadilat, yenileme anlamında başlıyor herkes için. Balıkçı İsmet. İsmet baksana her yerde balıkçı İsmet yazıyor. Benim de kanım. Senin dükkanın ama dükkanın var haberin yok. İsmet buraya da yazmışlar bak. Oo her yerde. İsmet fiyatlar uygun mu bari? Bakın burada bile yazıyor. Bakın ben. Beyaz peynir 175 TL. İsmet hangisini tavsiye edersin menü olarak? Çocuklarımıza diyor. Çocuklarımıza. Fish finger. Cips. Cips. Cips 375 TL. Hadi gel. Kedilere dikkat et ayağına dolanmasın. Yazın geldiğinde Seda rengarenkti her yer. Şu an böyle. Nasıl Seda ortam? Waffle falan var. Ortamda. Sessiz.
sakin. Kimse yok. Bakalım Burada- denize yetişebilecek mi? Seda, yazın burada çok güzel muhabbetler dönüyor. Böyle burada emekler falan toplanıyor. Denize giriyor. Böyle bir yaşlıların toplanma yeri diyelim. Yaşlı demeyeyim de Yaş almış. yaş almışların böyle toplanıp muhabbet ettiği yer yani. Bir yandan denize giriyorlar. Bir yandan da gırgır şamata. Mete Baba. bizi orada zannetmiyordu. Yok, Mete geliyor zaten. Geliyor uzakta. Bakalım bize yetişebilecek mi? Yetişir Bak, yetişir. bana el kaldırıyor. Hı. O yüzden. Geliyor, yavaş yavaş geliyor. Ben hızlanayım ki o yetişemesin. Seda, dikkat edersen böyle kediler falan çok bakımlı. Evet, ben de Böyle onlara baktım. etine dolgun. Aç kalmıyorlar. Burada onları özel Bak. mola bırakıyorlar. Hemen hemen her yerde bayağı bir kedi var yani şu anda. Şurada Seda, görüyor musun kaç tane kedi var? 6 tane kedi gördüm şu an. Kedi mi? Yaza buraya kiralıyoruz. Oo, şey mi? Kumu mu? Yaz havasını, sadece havasını. Yaza buranın havasını kiralıyoruz. Salonda insanlar böyle yöresel ürünler satıyor. Biz de havasını dolduralım böyle poşetle. Poşette. Deniz kokusunu. Evet. Valla arkadaşım evde vardı. Onu görünce Tabii her yerde Çok güzel. olduğu gibi arkadaşlar. Sahilleri kapatmışlar. Sahillere çökmüşler. Böyle bir iki mekan yine açık. Balıkçılar açık genelde. Geçen Yalıkavak'ta da Seda öyleydi. Balık restoranları açık. Onun haricinde birçok yer kapalı. Onda da zaten 2-3 tane balık restoranı açık. Nasıl bir yer? Nasıl bir yer olduğunu hatırlayamıyorsun yani. Ama gitmiş olabilirim yani. Yazın minderler falan koyuluyor buraya. Çok güzel, hoş bir görüntüsü oluyor buranın. şeyde minderde şey yatıyor. Kedi yatıyor. Buranın yazın rengarenk görüntüsü var. Her yer böyle renk renk minderlerle donatılıyor. Şunların altı, sahil tarafı. Çekseydin ya şimdi. Önünde köpeğe duruyordu görmedin Ha, mi? görmedim. Restoran var. Yukarısı da şey. Mete bak. Kuvvetli Lodos'un getirdikleri. Kimin? Kuvvetli Lodos'un getirdiği bunlar. Böyle buraya böyle karşıdan güçlü bir şekilde Lodos geldiği zaman buraya bu toprak bu şekilde birikiyor. Zaten buradaki toprağın çoğunluğu bir de getirme toprak da var burada. Ha tabii doğru. Burayı düzleştirmek için yazın dışarıdan kum getiriliyor. Bu şekilde düzleştiriliyor. Masalar atılıyor, şezlonglar atılıyor. Bazı oteller açık. Otellerin restoranları denize yakın olduğu için, yani denize sıfır olduğu için, o yüzden şu an bile hala açık. Ve müşteriler de var Seda. Ona dikkat ettim. Yabancı müşteriler var. 1250 lira kişi başı. Bak burada bayağı bir etkili. Zaten bak şimdi ileride daha çok belli oluyor. Burası mekanlar bak burayı temizlemiş. Şunu Lodos getirmiş ama.
Bazı mekanlar sezonun bitmesiyle kumları bir yere topluyorlar. Mete. O şekilde yapanlar da var. Bak mesela bu bölgeye dikkat edersen çakıl taş. Evet evet. Bak mesela burası temizlenmediği için lodosun getirdikleri duruyor. Bu yeni olan mı sence? Tabi bu sene olanın bunlar. Çok yeni, bu bir hafta önce oldu ya. O lodosta geldi Onlar- bunlar, evet. Bence buralar bir temizlenebilir ya. Ama temizlense de fark etmiyor. Gene bu lodoslar kış boyunca devam edecek. Sert lodoslar. Sezonun bitmesiyle bu kumları topluyorlar böyle Mete. Oteller. Dağılmasın diye, yani lodos alıp götürmesin diye. Bu şekilde bu tarafa doğru topluyorlar. Makine giriyor buraya, makine topluyor bunu. Güzel bir yer. Çadırdaki suyu boşalt. Ama Mete, ben hani dedin ya biraz önce çok güzel diye. Hangisi? Yani şu gördüğün yer, diğer taraf. Böyle güzel yerlerde ben hiç yaşam görmüyorum. Hani böyle yaşayan insanlar hiç görmüyorum. Düşünsene orada yaşıyor. Sen dışarıya böyle açık bir şekilde oturur musun? Rahat olamazsın ki, ben anlamam yani. O zaman niye tercih ediliyor? Yani bilmiyorum. Belki de anasından babasından kalmıştır. Bodrum'da da biliyorsun o Paşa Tarla tarafında da var. Birçok yer böyle denize yakın ama orada yaşayanlar da aynı şekilde hani öyle denizin Kapatıyorlar orayı. keyfini süremiyor. Ya düşünsene, şimdi oraya oturacaksın, biri gelecek senin fotoğrafını çekecek. Hani o rahatlık biraz sıkıntı yani. Ama milyon dolarlık yerler fiyatları. Ve birçok, yani ben görüyorum, bir yaz boyunca gelmeyenler de var yani o bölgede. Hatta tanıdığım birisi de var. Bu sene gelemedi. Tabii işleri yoğundu ve çocuğu da okuyordu. Öyle kişiler zaten kiralamıyor da. Çünkü hani Evet, içeride tabii. her şey hazır olmuş oluyor. Aynen. Öyle bir ihtiyacı da olmuyor. Mesela düşünsene, şurada birisi oturabilir mi? Çünkü gelen geçen bakacak abi. Evet. Şöyle bir yer. Senin gibi insanlar. Niye yani? Hayat devam ediyor bir şekilde. Burada mesela şeyler oluyor değil mi dayı? Düğünler falan oluyor, organizasyon yapılıyor burada. Evet. Hatta biz de gelmiştik ya. Seda Hanım, nereye gidiyorsunuz? Takipçileriniz bir şeyler söylüyor. Sana sesleniyorlar. Bilmiyorum, kendini duy. Duydun mu ne dediler? Nereye gidiyor bu kız dediler. Belediye kafenin olduğu yer. Gölgede Gölgede giyin, güneşte soyun. Sörfçü okulu, yelken okulu. Atölye gibi bir şey yapılıyor. Atölye gibi bir şey. Hem su hem denizde. Muhabbete gel ya. Burası Bitez Marina. Şurada bir tane satılık tekne gördük. İsmet nerede Seda? He. Tamam. İsmet, biz buradayız. Evet, şimdi dayım arayacak buraya arkadaşlar. Teknik şuradan çekeyim de. Bak Servet Reis. Evet, Servet Reis.
Çok hızlı. Evet, arayabilirsin. Ay ben arayacağım da şimdi ne yapayım yani? Yeriyle bu çöplerle birlikte mi? Arayalım bakalım. 695. İyi günler. İyi günler. Bir de sahibinden ilanında var mı? Var, atıvereyim size ilan numarasını, oradan bak. Tamam. Ya ben fiyatı için soracaktım da eğer orada varsa bir gözden geçireyim o zaman fiyatını. Yeriyle birlikte ne kadar dediniz tekrardan duyayım? 2.400.000. 2.400.000. Seda abla, neredesin? Duydun mu? Ne kadar olduğunu? Ben öyle demek istedim. Evet. 2.400. 2.400. Ama bağlanma ucuzmuş abla. Bağlanma ucuzmuş. Sen 1 milyonlar falan diyordun. O zaman 138. Kemal Tekne'yi bayağı ucuza veriyor Servet. 2.400 bağlanmayla birlikte yeriyle ilgili. Ya yer direkt bu bulunduğun yeri veriyormuş. Ya çok güzel ama. Bence de. Yani güzel. Güzel. Ama fiyat çok yüksek Kopyalı. ya. Öyle mi? 2.400. Söyleyelim mi sana kaşarlı tost? Gel. Hatta şey yaparız. Oraya biz yürüyerek gitmeyiz. Baba gider arabayı buraya getirir. Öyle de olur aynen. Özelliklerine falan baktım. Yani normal olması gereken tekne. Şimdi buradaki olay ne biliyor musun? Tamamıyla Bodrum'da biliyorsun tekne bağlanma yerleri yani barınma anlamında sıkıntı. Bunu da biraz üzerine katarak da fiyatlar buraya çıkıyor. Normal şartlarda hani 2.400 yani 2.400.000 lira güzel bir rakam. Burada aslında şöyle bir durum var. Sen aslında yüzdelik olarak yere vermiş oluyorsun parayı. Yani bu tekneye örnek veriyorum ben sana. Ahşap bir tekne. Haliyle ahşap bir tekneye göre fiyatı yüksek. 2.400. Yani yerin fiyatı belirtilmiyor bak burada. Ne de teknenin fiyatı da belirtilmiyor. Yeriyle birlikte 2.400 deniyor. Ha, buradaki olay bu bir paket haliyle. Vazgeçtim almaktan. Hayır. Hayır. Vazgeçtik almaktan. Ya işte dedim ya en büyük sıkıntı bu. Yani burada şimdi bizim burada şu teknemiz olmuş olsaydı burada bizim bu teknemiz aynı zamanda şöyle bakıyorsun. Tam güzel barınabileceğin bir yer aslında. Evet, çok Yani güzel. yaz kışta vakit geçirebilirsin. Hani öyle şeyi de var. O yüzden zaten bunu satan kişi onu kullanıyor. Yani teknenin değerinin üstünde yer kirasını birleştirip bir paket halinde sunuyor. Ama normal tekne Alarga'da dursa bu fiyatları söylemesi imkansız yani. Hani Peki abla buraya alırsan, kiraya verirsen kaç yılda amorti eder? Bir sezonda. evden çıkıp hemen denize girebiliyoruz. Ama tekne buradayken mesela burada denize giremez. Limanın içerisinde giremez. Ya ne yaptın ya? Ne yapacaksın? Buradan çıkacaksın, koya gideceksin. Şuraya git abi, git oradayız ya. Problem yok. Şimdi Şimdi yerimizde olsan, İsmet olmasa yaparım böyle bir şey. İsmet olduğu için. İsmet olduğu için. bir ay İsmet varken de yaparız. Her şey Okul. yaparız biz Ha, nasıl, o çocuğu okula nasıl götüreceksin? Ona bisiklet alırız, kendisi gider. Ya olacak, Ha, doğru tekne de söylüyorsun. olacak. Tekne de olacak. Her şeyin yeri zamanı var. Hayır, bir 7 sene teknede yaşadık nasılsa. Biliyoruz. Gene yaşarız. Hadi bakalım. Ya ben dediğim gibi aslında hani ben bugün olsa geçerim tekneye. Ama zamanı yok. Şu an zamanı Ha, değil. yani şöyle Hissetmem. buradaki olay ne biliyor musun? Tekneye geçip önemli olan geçmek değil. Ondan sonrasını organize etmek. Hadi bakalım. İçeri girelim. Seda ile İsmet uçta kaldılar. Ben karavanı alıp onlara doğru gideceğim. Orada bir kafeteryaya oturacaktık ama orada bir etkinlik varmış. Bir etkinlik varmış değil mi? Ya orası bazen böyle kalabalık oluyor. Belki ondandır çünkü belediyenin yeri ya, etkinlik Evet. yapmazlar. Böyle işte şeyde toplanacağına orada toplanıyorlar. Evet. Belediyede. Bayağı bir kalabalıktı. O yüzden şimdi dedik orada oturmayalım. Ben şimdi geriye döndüm. Mete de zaten ayrılacak şimdi. O da arabasıyla gelmişti. Oradan Sedalara geçeceğim. Orada da bir şeyler içeriz artık sahil kenarında. Şuradaki görüntü ne güzel ya değil mi? Baksana. Abi de güzel duruyor. Böyle parlamalar falan çok güzel görüntü. Kışın hali bu Bitez'in. Buranın yaz videosu vardı bende. Sabah geldim ama aşırı sıcaktı meteo o dönem. Oradan da şeye geçtim. Bit pazarı vardı. Bit pazarına çektim ama bit pazarında bir tadilat vardı. Öyle bahçeye açmışlardı. Gelişi güzel. Tabii orayı da daha sonra çekeceğim. Çünkü oraya çok güzel şeyler geliyor o bit pazarına, Bitez'e. Hem bu tarafta hem de diğer tarafta böyle sporlarıyla ilgilenen kişiler için yapılmış yerler var. Burası da Marmara Yelken Spor Kulübü'ymüş.
İşte hem çocuklar, yetişkinler büyük ihtimalle ders alıyorlar. Öyle güzel bir önem var yani burada da. Güzel bir şey. Ben hiç yapmadım yerken. Sen de yapmadın herhalde. Yapmadım ama çok Ya ben güzel Çok aslında. isterdim yani. Hiç yapmadım. Belki Evet. bir gün yaparım bilmiyorum. Çok güzel, çok eğlenceli bir şey gibi gözüküyor. Hem de güç gerektiren bir spor. Evet. Öyle yani burada böyle şeylere önem verilmesi güzel bir şey bence. Yazın bunlar tabii daha fazla ama şu anda belli olarak yani birçok noktada baktım ben. Kış olarak aktif olan Kış olarak. yerler var. Mesela bizim içmeler de öyledir herhalde değil mi? O yelken kulübü evet yaz kış Yaz, aktif evet. açık. Tabii. Güzel yani hani burada yaşayan birisi için Evet. çocuğunu vermesi için, kendisi için bilmiyorum. Ve belli dönemlerde de şey oluyor böyle globalde bir yarışlar oluyor. Evet neydi Bodrum Cup mıydı? Öyle bir şey var. Bayağı dediğin gibi. Bayağı ilgi görüyor. Tabii çok Evet. ilgi görüyor. Çok güzel bir şey. Ben isterim aslında İsmet'in böyle bir şeye ilgi duymasını ama Bence tabii de. bu yani insanın içerisinde varsa hani bu bir yerde de merak aslında. Yani. Ama bak ben mesela o zamanlar merakım yoktu. Hı. Hani hiç öyle hani yapan arkadaşlar da vardı. Hiç hadi beni götürün demedim ama şu an mesela o zamana dönsem yapmak isterdim yani. Evet. Öyle bir şey de var. Bazen her zaman şey olmayacak yani. Tabii, tabii. İçinden de çıkacak diye bir şey yok. Aynen. Güzel bir şey yani. Efor gerektiren bir spor yani. Ve dikkat edersen o spor dallarını yapanların vücutları böyle tam böyle bir sörfçü vücudu diyorum ya ben hani böyle çok güzel fit bir vücuda sahip oluyorlar. Bu sporları yapanlar. Antal birisi zor durur çünkü. Tabii. Güzel. Evet. Ne olur şurada bir 10 dakika geçirsen. Ne olur zaman mı durur yani? He? Burası nereye bağlanıyor dayı? Sen söylemiş miydin? Ya ben tam olarak bilmiyorum ama yani Bitez'in kavşağı var. Orada bir dere var ama o dere şu anda akmıyor. Bu demelen böyle kıyıda, kenarda, köşede değil mi? kalan sular akıyor. Biteze inerken sağda. Bitez'e inerken evet sağ tarafta böyle bir dere var. Büyük bir dere ama artık akmıyor. Şu an böyle bir suda bir hareketlilik var. Bu gelgitten de olabilir. Ya da sağda solda böyle akan sular da oluyor. Dağlardan falan böyle yavaş yavaş. Onun akıntısı da olabilir. Çünkü uzun zamandır yağmur yağmıyor. Yani ne gün yağdı en son tam hatırlayamıyorum ama öyle mi? Bir hafta önce bir. Evet. En geç bir hafta. Gidelim. Sedaları da fazla bekletmeyeyim ben. Efendim? Canım karavan anahtarı sende mi? Allah Ben de Metehan'ı uğurluyordum. Elimi cebime attım. Aa dedim anahtar yok. Şimdi geliyorum anahtarı almaya. Sizi de alacağım. Sen şimdi ama bizi alıp buraya bırakacaksın artık. Öyle program değişti. Ya, ne yapacağım ben Program değişti. Hadi gel. Hello. Geldim. Hemen. Anahtarı. İyi Mete gitmemiş. Dedim ya bugün gelmemin bir nedeni varmış. Aptal anahtar. Geldik ha. Anahtarı. Tam duyduğuma kadar geldim. Niye izin vermedim ben yıkacaktım. Israr etmediğin için olabilir mi? Ben biraz daha yavaş yıkıyorum ama değil mi böyle keyif ala. Alışmamışım yavaştan. Özür dilerim. Hatam buysa özür dilerim yani. Yavaş anlamadığım içinse yapacak hiçbir şeyim yok. Kusura bakma canım. Ben sen hızlı yapıyorsun demedim ki. Ben aşırı yavaşım. Yavaşsın sen çok. Belki de doğru olan o. Buz gibi su. Aa. Sıcak suya içeyim mi? Hiç gerek yok. Nasıl olacaksa. Yazın nasıl ama sıcacık su. Nasıl geçti? Vallahi çok güzeldi ya. Keyif aldım. Güzel değil mi? Güzeldi değil mi? Hiç kimse yok. Evet. Sakin. Gördünüz zaten sahil kenarında. Kimse bizi rahatsız etmiyor. Biz kimseyi rahatsız etmiyoruz. Ben bu Bitez'in bu sakinliğini seviyorum.
Daha sakin yerler bence daha gürültülü oluyor. Hani mesela gidiyoruz tabii, ya, evet, evet. dağsız yerlerde araçlar geliyor, bangır bangır Araçlar mahvediyor. Araçlar. müzikler açıyor. Ortam çok oluyor mesela. Ama mesela bu Bitez'de o yok. Yani şu anda etraf biraz sezon bittiği için darmadağınık ama yine bunlar 1-2 aya kadar toparlanacak. Bitez eski o güzel haline geri dönecek. Çünkü sahil yerleşimi olduğu için buradaki mekanlar haliyle kışın lodosundan, rüzgarından etkileniyor. Tekrar sezona girerken sahil çalışmaları yapılıyor. Herkesin keyif alacağı bir mekanlar haline geliyor. Ben o ağaçlı yolu çok seviyorum mesela. Rengarenk ya. Evet. Orada böyle kendimi şey gibi hissediyorum ben. Hani böyle Tatile gitmiş gibi mi? evet, yabancıymışım. Böyle başka bir ülkeden gelmişim. Soğuk bir ülkeden gelmişim. Sıcacık böyle bir ortam oluyor orada. Onu ben nedense anlayamadım. Çok hoşuma gidiyor. Yastıkları falan koyuyorlar ya, böyle minderleri falan renk renk. Güzel bir ortam oluyor. Bir şey de hala koruyor. Yerel halkın gelmesi. Tamam, işletmeler gene farklı işletmeler var ama doğallığını koruyan bir işletme sahipleri de var. Evet. Hemen bir de zaten sırtı böyle bağ bahçe. Yine bir şekilde mandalincilik Evet. devam ediyor. Burada da. Her ne kadar azalmış da olsa. Bayağı azaldı canım. Tabii tabii. Bak, arabada kalırsam bizimle gelirsin ona göre. Bizim kedi olursun. Ben nereye gelmişim dersin sonra. Seda hemen yerleşti. Şuraya bak. Bu nasıl bir şeydir bunlar ya? Nasıl ama? Çok güzel değil mi? Bu güzellikler bir tek yaza endeksli değil. Kışında böyle bu güzellikler devam ediyor. Bence kışın daha güzel. Bence de. Sen de kışın bir daha mı güzelleşiyorsun de. Yazın biraz hayat mücadelesi seni. Tutuyor beni, evet. Haklısın. Doğru. Abone olun. Like atın. Seni seviyorum Sedacığım yazın. Hadi Servet de İsmet de seni seviyorum deyin. Bir de hype'layın. Bir de Bildirim. tavsiye edin. Bir Bildirim. de paylaşın. Bildirim. Bildirimleri de açık Bildirimleri tutun. de açın, evet. İsmet, Biz de büyüyelim artık hep beraber ya. Değil mi? Şöyle güzel bir aile olalım. Zaten öyleyiz. Çöpe atın. Atarım. Benim diyeceklerim bunlar. tamam, kapanış. Umarım bu video çok basit bir video olmuş olmaz. Gene Hayır, sen bir çok bak güzel. editlerken. Bence çok güzel. Yani çünkü video çekmek için de çekmek istemiyoruz. Ama ben mesela şimdi izlenmeye başlasam diyorum ki her gün video atalım. Her gün biz izlesinler. Her gün ne yaptığımızı görsünler. Tabii o kolay bir şey değil. Yani biz Bodrum'da yaşayan normal, Bodrum'da yaşanıyor. gerçekçi bir aileyiz yani diyebileceğim şey bunlar arkadaşlar. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. İsmet'ten şarkılar. Bodrum sana, ben Bodrum'a özelim. Ya güzelim değil miydi? Özelim. Şimdi yavaş yavaş toparlanıyoruz. Evet. İsmet abi, grip olduğu için okula gitmedi. Zaten göndermeyeceğiz. Salgın varmış. Bir de her videomun altında çok belli takipçilerim var. Perihan Hanım olsun, Hakan Bey olsun. Oo çok var şimdi.
Münih'ten zaten onu söylemiştik daha önce. Teşekkür etmiştik. Erdoğan Bey Almanya'dan. Bunun gibi çok 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 takipçilerimiz var. Gerçekten bu ben pazarda mesela o kadar güzel işler yapıyorken bu mutluluğu, bu böyle sevgiyi orada göremedim yani. Orası benim işim, ekmek kapım olmasına rağmen buradaki bu küçücük bir yazdığınız yazılar bize çok anlam katıyor. İyi ki varsınız. Bizim için çok kıymetli her attığınız mesaj. Teşekkür ediyoruz. Bu son torba videomuz bayağı güzel yorumlar aldı. Evet. Çok güzel. Bir de bazen şöyle bir şey oluyor. Güzel mesajlar yazan oluyor. Ama biz onun oradaki sayfa ismi var ya. Evet. Ondan dolayı bazen telaffuz edemiyoruz çünkü hani isim olarak olmuyor. Oradaki yazan, mesaj yazan kişiler de isimlerini yazarlarsa biz de böyle video çekimlerinde onlardan bahsederiz. Evet. Değil mi? Evet. Bence bu Oradaki- kadar konuşma yeter. Çok Evet, da bu sıkmayalım. Aynen. Görüntülerle devam et en azından sen. Tamam. bir şey Ben diyecek çok misin? konuşmaya karşıyım arkadaşlar. Zaten O zaman hepimizin el kafası sallayarak şişiyor. bitirelim. Ben de şöyle sallayayım el. Bitti. Bu kadar.